Merhaba, ben Kuber. Bir önceki videoda tanrılara kafa tutan Prometheus'un hikayesini anlatmıştık. Ateşi insanlara vererek tanrılardan çalan o titan zincirlere vurulmuştu. Ama bu hikaye zincirlere vurulmuş bir kahramanı değil, karanlıkla kaderi bölüşen bir tanrıçadan bahsediyor. Gökyüzü parlakken, çiçekler rüzgarlarda salınırken hiç kimse yer altındaki fısıltıyı duymadı. Toprağın altında bir kral uyanıyordu. Ve o gün dünya ikiye ayrıldı. Bir tarafta güneşin öptüğü tarlalar, diğer tarafta sonsuz bir karanlık. Ve bu iki dünya arasında genç bir kızın ismi yankılandı. Persephone. Bu sadece bir kaçırılma hikayesi değil. Bir annenin öfkesi, tanrıların suskunluğu, mevsimlerin lanetiyle şekillenmiş bir efsane. Aşk mıydı, ceza mıydı? Yoksa sadece hepsi birer oyun muydu? Bugün bu hikayeyi anlatacağız. Hazırsanız hep birlikte Kuberleyelim. Yunan mitolojisinde her tanrı bir kavramı temsil eder. Ama bazıları kavram olmaktan çok daha fazlası. Bazıları nefes alır gibi doğayı şekillendirir. Demeter tam olarak onlardan birisi. O toprağın tanrıçasıydı. Her tohum onun rızasıyla filizlenir, her başak onun bakışıyla altına çevrilirdi. Ve Demeter'in her şeyden çok sevdiği bir kızı vardı. Adı ise Persephone. Persephone Olimpos'ta bir istisnaydı. Ne tamamen tanrı gibi ne de tamamen insan gibiydi. Onun yürüdüğü yerde çiçekler açar, gülümsediğinde havadaki kuşlar şarkı değiştirirdi. Demeter kızını bir sır gibi saklardı. Onu Olimpos'un ihtiras dolu salonlarından saklardı. Tanrıların bakışlarından uzak tutardı. Çünkü onun varlığı baharı başlatan ilk bakış gibiydi, ilk nefes gibiydi. Ama hiçbir anne gölgenin ne zaman büyüdüğünü fark edemez. Çünkü aynı zamanda yer altında başka bir güç sessizce gözlerini yukarıya dikmişti. Karanlığın hükümdarı Hades. Ama o bizim Selena'daki Hades değil tabi. Bu gerçekten mitolojideki Hades. Yani Zeus'un kardeşi, gölgelerin efendisi. O ne Olimpos'taki eğlencelere katılırdı ne de öyle insanlara görünürdü. Ama o her şeyi bilirdi. Ve o gün yeryüzüne bir daha baktı. Ve o bakış kaderin yönünü değiştirecekti. Nasıl mı? Şimdi size biraz da yer altından bahsedeyim. Yeraltı ne bir kuş sesi duyulur ne de güneş ışığına şahit olurdu. Orası tamamen sessizdi. Ve bazen sessizlik gürültüden daha büyük bir çığlıktır. Ve bu sessizliğin tam ortasında tahtında yalnız bir tanrı oturuyordu. Adı ise Hades. Zaman onun için duralı çok olmuştu. Ya da zaman o topraklara hiç uğramamış da olabilir. Hades ölülerin efendisiydi. Gölgelerle konuşur, ruhların isimlerini bir bir bilirdi. Ama kalbindeki boşluğu hiçbir ölü dolduramamıştı. Ve bir gün hiçbir neden yokken, belki bir his, belki de canı sıkıldığı için yeraltının sınırlarından yukarıya baktı. Ve onu gördü. Persephone'yi gördü. Persephone ışığın içinde yürüyordu. Bir tepenin yamacında, ellerinde bir sepet, saçlarında çiçekler. Ayaklarının bastığı yerden papatyalar fışkırıyordu adeta. Hades o an yalnızca birini izlemiyordu. Onun görkemli yalnızlığı Persephone'nin saf varlığıyla çatıştı. Ve o çatışma bir planın kıvılcımını yaktı. Hades konuşmadı ama karanlık onun söylediklerini duymuştu. Toprak çatlayacak ve ışık sönecekti. Yeraltı yeryüzüne uzanacaktı. Günlerden bir gün gökyüzü berrak. Güneş tepede parıl parıl parlıyor. Kuşlar dans eder gibi uçuşuyordu. Yeryüzü sanki sonsuza dek huzurlu kalacakmış gibi bir hava vardı etrafta. Persephone elinde sepetiyle çiçek topluyordu. Laleler, sümbüller, nergisler, kırların en renkli anıydı o an. Ama bir çiçek var ki o çiçeği gördüğünde zaman adeta donmuştu. Yere eğildi, parmakları sapı kavradı ve tam o sırada toprak titremeye başladı. İlk başta sadece hafif bir sarsıntıydı. Ama sonra gökyüzü karardı, yeryüzü inledi ve devasa bir çatlak Persephone'nin önüne açıldı. Simsiyah atların çektiği, alev alev yanan bir araba yükseldi yerin altından. Dört nala fırlayan o yaratıklar gözlerinden kıvılcımlar saçıyordu. Ve o arabanın üzerinde Hades vardı. Yüzü gölgelerle örtülüydü ama gözleri gecenin ta kendisi gibiydi. Sessizce uzandı ve Persephone'yi kollarından tuttu. Persephone ne olduğunu bile anlayamadan toprak ayaklarının altından kaydı. Elindeki sepet yere düştü, çiçekler savrulmaya başladı. Anne diye bağırmaya başladı Persephone. Ama sesi Olimpos'a değil, yeraltının sessiz karanlığına duyuldu.
Son bir ışık süzmesi saçlarına vuruyordu. Ve sonra yerin çatlağı kapanmaya başladı. Persefone artık gitmişti. O gün Olimpos sessizdi. Ama bir tanrıça, içlerinden bir tanrıça sessiz kalamadı. Tabii ki de Demeter'den bahsediyorum. Persefone sesini duymamıştı ama bir annenin kalbi kulağından önce duyar. Yüreğine bir korku düştü ve hemen yeryüzüne indi. Ormanlarda dolaştı, çayırlarda süzüldü, rüzgarlardan yardım istedi, topraktan haberler almaya başladı. Ama hiçbir yerde, hiçbir işaret yoktu. Sadece yerde dağılmış birazcık çiçek ve incecik bir çatlak izleri. Demeter önce ağlamaya başladı ama sonra toprağın tanrıçası öfkeye dönüştü. Dünyaya dönüp baktı ve fısıldadı. Eğer kızım yoksa siz de olmayacaksınız dedi. Ve dünya tam da o anda nefes almayı unutmuştu. Tıpkı Selena'daki kıvılcım gibi. Toprak çatladı, yağmur bulutları dağıldı. Ekili tarlalar kurudu, meyve ağaçları dökülmeye başladı. Hatta rüzgar bile esmemeye başlamıştı. O bereketin tanrısıydı ve bereketini geri çekiyordu. İnsanlar ne yapıyordu? İnsanlar şaşkındı. Duaları işe yaramıyordu. Tarlalar boş, dolayısıyla tabaklar da boştu. Ve zamanla tapınaklar da boşalmaya başladı. Çünkü aç kalan insan Tanrı'yı bile unutur. Olimpos'taki tanrılar bundan rahatsız olmaya başladı. Çünkü insanlar onları anmayı, onlara tapınmayı bırakmıştı. Ve tanrılar için en büyük lanet unutulmaktı. Demeter ise dağlara çekildi. Kılık değiştirip yeryüzünde dolaşmaya başladı. Kızını bulmadan dünyaya hayat vermeyecekti. Olimpos artık sessizdi. Çünkü insanlar artık tapmıyor, dualar etmiyor, adaklar adamıyordu. Tanrılar yavaş yavaş unutulmaya başlamıştı. Zeus her şeyi izliyordu. Göklerin tanrısı, gök gürültüsünün efendisi artık sessiz kalamadı. Tanrıların meclisini topladı. Oturdukları bulutlar bile griydi artık. Athena düşünceliydi. Apollon flüt çalmıyordu. Poseidon bile okyanusları karıştırmayı bırakmıştı. Ve masada tek bir isim yankılandı. O da Demeter. Zeus yıldırım gibi konuştu. Bu durum böyle devam edemez. Dünya çöküyor, insanlar ölüyor. Bir çözüm bulunmalı diyordu. Ya muhtemelen bu ses tonu öyle demiyordu ama. Çünkü o biraz sağlam. Ama herkes biliyordu. Çözüm yeryüzünde değil, yer altındaydı. Zeus gözlerini Hermes'e çevirdi. Tanrıların habercisine. Zeki, hızlı ve arabulucuya. Ona git dedi Zeus. Yer altına in, Hades'le konuş ve Persefone'yi geri almamız lazım dedi. Hermes tamam diye başını salladı. Ama o da biliyordu. Bu görev bir haber iletmekten çok daha fazlasıydı. Çünkü yer altında kurallar biraz farklıydı. Orada ne ışık işliyordu ne de tanrıların kararları öyle kolayca uygulanabiliyordu. Yani Zeus da olsan yemez yani, anladın mı? Neyse, Hermes rüzgar gibi geçti yer altına. Karanlık onu yutmak istedi. Ama onun adımları tanrısal bir hızla ilerliyordu. Sonunda Hades'in sarayına vardı. O altın varaklı kapıya ulaşmıştı. Taş duvarlar karanlıkta parlıyordu. Ve orada Persefone oturuyordu. Ama artık o sanki çiçek toplayan kız değildi gibi. Bakışlarında bir derinlik vardı. Sanki o karanlığa ait, karanlık da ona ait gibi. Hermes eğildi ve Zeus'un mesajını iletti. Hades hiç cevap vermedi. Sadece gözleriyle Persefone'ye döndü. Ve ona bir tabak sundu. İçinde 6 tane nar tanesi vardı. Persefone hiç düşünmeden uzandı. 1, 2, 3, 6 taneyi tek tek yedi. İşte o anda kader mühürlendi. Çünkü mitolojide bir kural var. Yer altında bir şey yiyen artık oraya aittir. Hermes gözlerini kapattı. Her şey için artık çok geçti. Ama tanrılar savaş istemiyordu. O yüzden bir anlaşma yapıldı. Persefone yılın 6 ayı Hades'le birlikte yer altında kalacak, diğer 6 ay ise yeryüzüne çıkacaktı. Ve işte o günden sonra bahar geldiğinde topraklar uyanır. Çünkü Persefone yeryüzüne döner. Ama sonbahar geldiğinde yapraklar bir bir dökülür. Çünkü Persefone yer altına tekrar iner. Mevsimlerin döngüsü diyebiliriz. Bir annenin hasretiyle, bir kızın kaderiyle yapılmış bir anlaşma. Persefone'nin hikayesi etkileyici bir hikaye değil mi? Bu sadece yer altına kaçırılan bir kızın hikayesi değil. Bu karanlığa sürüklenen bir ışığın kendine yeni bir kimlik bulma hikayesi. Peki sence neydi bu yaşananlar? Bir lanet mi yoksa bir aşk hikayesi mi? Yoksa tanrıların gölgelerle yaptığı bir anlaşma mı? Işıkta kim olduğunu bilirsin. Ama karanlıkta kim olacağını zaman gösterir. Eğer bu hikayeyi sevdiysen ve içine işlediyse lütfen beğenip abone olup yorum atmayı lütfen unutma. 2 kere lütfen dedim çünkü ihtiyacımız var, evet. Bir de yorum yazarsan çok mutlu olurum. Cevaplıyorum da. Ben bu seriyi çok seviyorum, Yunan mitolojisini. O yüzden bu serinin devamı gelecek.
Yunan mitolojisinin en çarpıcı, en tuhaf, en sarsıcı hikayelerini hep birlikte kuberleyeceğiz. Bir sonraki videoda Sizifos'un sonsuz cezasını konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.